Herkese selam arkadaşlar. Selam. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayız. Urfa'nın soğuklarında. Evet, çok zor şartlar altında bir video çekiyoruz. Çok zor Gördüğünüz şartlar. gibi montlarımızı giydik. Umarım çekiyoruz? videoları beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Yorumlar da geliyor aslında. Biz de bu yüzden heves ediyoruz. Sizin için videolar çekiyoruz ama sizden istediğimiz tek bir şey var. Lütfen anlamadığınız yeri yorumlara yazın. Ki yazıyor da bazı arkadaşlar ve zaten bu yüzden devamı geliyor bu videoların. Yani Evet. bu deneyim serisi aslında temel olarak sizin anlamadığınız şeyleri ve öğrenmeniz gereken şeyleri kapsıyor. Ne anlatıyoruz? Zaten ekranda şu an gördünüz. Django Template'in artık ikinci videosunu çekiyoruz. Yani for, if else ve bunlar arasında bazı filtrelemeler var. Bunlardan bahsedeceğiz. O zaman sözü size bırakıyorum. Ben de arada dahil olacağım. Tamam arkadaşlar, hoş geldiniz tekrar. Şöyle yapalım, bu sefer 10 dakikalık bir başlangıç açalım. Çünkü videolar bazen çok uzun oluyor. Bakalım bu kadar süre içerisinde bitirebilecek miyiz? Bitirebilirsek süper olur. En azından biz de biraz bu konuda hızlanalım. Şimdi aslında Havada soğuk zaten. Evet, havada soğuk zaten. Şimdi template language ile ilgili olayın özü şu. Django bize gerçekten de birçok yapıyı içeride sunuyor. Ve siz bu yapıları işte fonksiyonlar olarak tanımlayabiliyorsunuz. Kendi template taglerinizi oluşturabiliyorsunuz. Ama adamlar neredeyse her şeyi düşünmüşler. Yani işinizin %99'unu gerçekten bu template tagler sayesinde yapabiliyorsunuz. Ama baştan başlayalım. Ondan sonra ufak ufak yorum satırları oluşturup mesela burada neler oluyor, neler bitiyor, buradan ısınmaya başlayalım. Sonra devam ederiz. Zaten havada soğuk. Neyse, burada Built-in Templates, Tags and Filters kısmına muhakkak gelin. Buradaki yapılara muhakkak bakın. Ve hemen şuradan bir açıklama satırı oluşturmaya başlayalım. Şöyle olsun. Burası bir açıklama satırı olsun. İlk önce bu bir HTML açıklama satırı da, bunu da unutmayalım. Peki sunucumuz çalışıyor mu? Çalışıyor. Ondan sonra localhost'a girelim. Localhost 9000'li galiba benimkisi şu anda. Ben öyle ayarlamıştım. Ve buradan da page source'a bakalım ve page source'a baktığımız zaman açıklama satırını burada görüyor muyuz? Evet. Burada görüyoruz. Çünkü bu bir HTML açıklama satırı. Peki Django Templates'in açıklama satırı nasıl olacak? Bu ise süslü parantez, ondan sonra diyez işaretiyle birlikte ve diyez işaretiyle birlikte tekrar Django Temp açıklama satırı diye yazalım. Arasındaki farkı görelim. Bir tanesi HTML'di, birisi de Django Templates'in açıklama satırı. Ve tekrar sayfamı yeniliyorum. Şurada gözükmesi lazım. Bir şey oldu burada, gördüğünüz gibi bir enter'a basıldı. Çünkü ben orada enter'a basmıştım. Enter'a bastım ama buradaki Django açıklama satırı gelmiyor. Yani şunu da unutmayın. Siz Django'nun açıklama satırını kullanacaksınız Django Templates'in. O zaman bu sizin işleminiz içerisinde gözükmeyecek. Bu da sizin avantajınıza olabilir. Ama şöyle bir şey yaparsınız. Mesela diyelim ki bir fonksiyon vardı ve şuradaki işlemin içerisinde de bir tane bir şey yazdınız. Mesela load diye bir şey yazmak istediniz. Tamam mı? Bunu yazalım bakalım ne oluyor. En azından burada bir hata alıyor muyuz? Çünkü HTML açıklama satırı bu güya. Burada neler oluyor bir görelim. Ve tekrar baktığımız zaman şuradan hiçbir şey demedi. Allah Allah. Bir de statik diyelim. Bir yerlerde demesi lazım. Evet, gördüğünüz gibi statik bloğunu tek başına yapamazsın ve bunun içerisinde de muhakkak bir şey olması gerekiyor diye söyledi. Ama aynı şeyi buradan çıkartalım, şunları da çıkartalım ve buraya alalım. Buraya aldığımız zaman da burada gördüğünüz gibi hiçbir şey gelmedi, sorun gelmedi. Çünkü bu aslında Django'nun kendi açıklama satırı olduğu için burada kullanmak istemediğinizi biliyor. O yüzden de açıklama satırını bu şekilde oluşturabilirsiniz. Aslında Bir de iki avantajı var bunun. Aha. Yani benim yakaladığım iki avantajı. Birincisi, normal kullanıcıların bizim kodlarımıza baktığı zaman yaptığımız açıklama satırlarını göremiyorlar. Aynen öyle. İkincisi ise Şuradan bakalım hatta. Django Template'in, yani daha doğrusu HTML Template için yazdığımız fonksiyonları komut satırını almak, yorum satırını almak istediğimiz zaman HTML bunu önlemiyor. Evet. Yine görünüyor ve yanılmıyorsam yine çalışıyor. Değil mi? Tabii orada çalışıyor. Çünkü HTML yorum satırının bir önlemi kalmıyor HTML template'de. Aynen öyle. Şimdi peki açıklama satırını yaptık ama bazen de birden fazla açıklama satırı isteriz. Evet. Birden fazla açıklama satırı için bu sefer comment diyoruz. Ve eğer bir tag başlattıysak %99 bu tagin de bir de kapanışı oluyor. Ve end comment diyerek bunu yapıyoruz ve tekrar buraya bir şeyler yazayım. Bu sefer de çoklu satır yapabiliyorum. Bunu da unutmayın, arasındaki fark bu.
Peki çoklu satırımı yaptım ve herhangi bir hata alıyor muyum? Hayır. Peki burada bir şey gözüküyor mu? Gördüğünüz gibi hiçbir değişiklik yok burada da. Çünkü yine aynı şekilde açıklama satırını yaptık. Açıklama satırı neden gösteriyor? Çünkü öğrendiğiniz bazı şeyleri bazen kullanacaksınız. Daha sonra onları sileceksiniz ama bir yerlerde durmasını istiyor olduğunuz durumlar da olabilir. O yüzden de açıklama satırını kullanmak bize avantaj getirecektir. Bizim en çok sevdiğimiz şey ikinci olarak for. For'u gerçekten çok iyi kullanıyor olmak lazım. Burayı kullanmak için de şurada bir tane views'ınızın olması gerekiyordu. Index'in içerisinde students'lar olsun. 3 şey dönüyormuş. Neler dönüyormuş? Python, ondan sonra Django ve YouTube dönüyormuş ve burada students diye dönüyormuş. Tamam mı? Onu değiştirelim ya. Değiştirelim mi? Ne diyelim? Tek diyelim. Tek. Tamam. Yani. Tek olsun. Peki bunu yaptık. Ondan sonra şuradaki de students olmayacak artık. Bu da tek olacak. Evet. Ve buradaki tekleri daha önce döndürmüştük ama bir tane daha yapalım. Bakalım for var mı? Varmış. Ondan sonra ve burada tek diyelim. Şimdilik şununla kalacağım. Ondan sonra da tekrar bu tekleri döndürürken dikkat edin içeride item diye döndürmüştüm ve item olarak burada görebileceğim. For'u nasıl başlattık? Süslü parantez yüzde ile başladık. Süslü parantez yüzde ile bitirdik. Yüzde süslü parantezle bitirdik. Ve içerisine ne isim verdiysek bir listenin içerisindekilerin hepsini bu isimle birlikte atmış olduk. Ve end for'la da burayı da bitirdiğimizi unutmayın. Tamam. Bunu yaptık. Bunu yaptıktan sonra da tekrar sayfamızı açalım ve tekrar sayfamızı açtıktan sonra burada istediğimiz isimler gözüküyor. Ama sonunda bir tane BR olsun dersek buraya BR'yi ekleriz. Burada da gözükmesini sağlarız. Bunu da bir de yukarı alalım. Şurada dursunlar. En azından farklı olsun. Bunları da yaptık. Bunları yaptıktan sonra artık isimlerimiz burada çok rahat bir şekilde gözüküyor. Peki yanındaki sıra numarasını göstermek istiyorum. Yani bunların kaçıncı olduğunu göstermek istiyorum. Mesela bunun için aslında baktığınız zaman yine Django Templates'in for loop diye bir tane özelliği var. Ve for ile birlikte yaptığınız her şeyin içerisinde aslında buradaki özellikleri kullanabiliyorsunuz. Ben burada for loop counter'ı kullanacağım. O bir değişken olarak geliyor içeri ve for'un içerisinde geliyor. Bu yüzden de değişken olarak geldiğinden dolayı buraya yazdım. Şunu da şöyle yapayım ve şunu isterseniz yanına alıp tire koyalım. En azından yan yana olduğunu hatırlayın tekrar. Ve bunu yaptığımız zaman da şu anda burada 1, 2, 3 olarak gözüküyor. Ama sıfırdan başlatmak isterseniz burada 0 diye yanına yazıyoruz. 0 diye yazdığımızda artık yanında 0 olarak gözüküyor. Tamam, burada gördüğünüz gibi şu anda 0 ile birlikte başladı. Niye 0 ile birlikte başlamıştı? Çünkü bu sefer 0 ile birlikte başlat demiştik. Peki bunu nereden biliyoruz? İşte gördüğünüz gibi for loop'un değişkenlerinden biliyoruz. Aynı zamanda reward counter da yapabiliriz. Yani tersten numaralandırmasını da yapabiliriz. Veyahut da first veyahut da last da diyebiliriz. Bu first last'ı ben çok kullanıyorum. Çünkü bazen işte şey demeniz gerekebiliyor. Eğer ilki ise o zaman renkli göster veyahut da şöyle göster, böyle göster demeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi first'ü mü diye sorduğumuz zaman da burada true ve false gösterdi. Bu zaten if ile birlikte çok rahat bir şekilde kullanabileceğiniz bir yapı haline geldi. Bunu da unutmayalım. Evet. Şimdi for ile birlikte en sevdiğim özelliklerden bir tanesi de empty özelliği. Gerçekten muhteşem bir şey. Bu yöntem sayesinde gerçekten hiçbir şey denetlemeniz gerekmiyor. Empty. Klasik dillerden en büyük farklarından biri galiba. Yani vardır herhalde ya. Bilmiyorum vallahi ki Blade'i kullanmayalı çok uzun zaman oldu. Laravel'in içerisinde gelen Blade'i. Kullanan varsa orada varsa söyler en azından bize evet, de. Biz de öğrenmiş oluruz. Ben öğrenmiş olurum. Sıkıntı yok yani. Ben de hatırlamıyorum çünkü. Yani en son kaç sene önce ama çok güzel bir özellik. Yani. Bence empty çok güzel bir özellik. Üzgünüm. Boş diyelim. Empty güzel özellik diyelim bir de. Tamam, bunu yaptık. Peki ne gerekiyor bize? Aslında buradaki yapının artık boş olması gerekiyor. O yüzden boş yaptık. Yani içerisindekileri açıklama satırına aldım. Ve şimdi baktığımız zaman da üzgünüm, boş, empty, güzel özellik diye yazdı. Peki empty olmasaydı ne olurdu? Hiçbir şey yazmayacaktı. Bakalım, empty olmasaydı hiçbirisi gelmeyecekti değil mi? Evet. Öyle olacaktı. Yine yorum satırı şeklinde. Tamam. Yani şeyi mi görmek istiyorsun? Şurayı görebilecek miyiz? Onu mu merak ediyorsun? Yani içeride yorum satırı olarak. Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi eski haline getirdim ve sağ tuşa tıklayıp ondan sonra source'a baktığım zaman burada true false diyor ama empty yorum satırı gibi hani yazdığımız o kısım yani empty'nin içindekilerin hiçbirisi gelmedi. Çünkü Django render alırken onların hiçbirisini görmedi. Çünkü orası yok şu an. Yani empty değil. O yüzden de zaten orada yazdığınız kodlarda gözükmeyecek. Bence bu da gerçekten çok muazzam bir özellik. Ve bu arada dikkat etmeleri gereken bir özellik var. Kod şeyini açabilirsek. Tabii ki.
Görüyor. Visual Studio'yu mu açalım? Peki, açtık. Şimdi hep tek hatası diyoruz ya. Burada mesela nerede yapmıştık? HTML Index HTML. Evet. Şimdi şuradaki end for dediğimiz empty için ayrıca kapatılmıyor arkadaşlar. Ben Aha. bunu çok karıştırıyordum. Mutlaka birileri karıştıracaktır. Yani her açtığımız fonksiyondan sonra o fonksiyonu kapatmamız gerekiyor deniliyor. Evet. Ama empty zaten for'la Bütün olduğu için. bütün olduğu için kapatmaya gerek yok. Bunu zaten if, elif ve else'de de göreceksiniz. Aynen. Şimdiden karıştırmamaları için bir ön şey yapayım dedim. Tamam, o zaman şöyle mi yapsak acaba? Bu videoyu sadece bir for ile ilgili bir video haline getirip ondan sonra for'da bilmemiz gerekenler diyelim. Bir Evet. de şuradaki kısımdan anlatmadığımız bir şey var mı? Evet, empty'de anlattık ve gördüğünüz gibi parent loop diye bir özellik var. Bu parent loop ise for'un içerisinde bir kere daha for döndürebilirsiniz ve oradaki parent loop'la ilgili de neler olduğunu gerçekten görmek istediğiniz durumlar olabilir. Bunu da kullanabildiğimiz yapılar var. Ama first'ü, last'ı ve counter'ı çok fazla kullanıyoruz. Bunu da söyleyebilirim. O zaman şöyle yapalım. Templates ile ilgili konuşulması gereken çok konular var. İnanılmaz. Bir tane if ile ilgili hazırlayalım. Sonra da işte diğer template text diye bir şey yapalım o zaman ve bir sonrakinde de filter'dan falan bahsedelim. Evet. Yani baktığın zaman template ile ilgili büyük bir ihtimalle bir 8 tane falan o video hazırlayacağız. Çünkü 10'ar dakikaya çekelim dersek bunları o zaman böyle olması gerekiyor. Çünkü baktığınız zaman da şu anda 11 dakikalık bir video çekmişiz. O zaman bu video şimdilik burada bitsin. Yorumlar kısmında for ile ilgili sormak istediğiniz bir şeyler varsa muhakkak sorun. Tabii ki bu videoyu da paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim o zaman. Hoşçakalın. Görüşürüz.